Efes'in sokaklarında tam buralarda Yuhanna gezdi. İncil'i tamamladı. Pavlus'un mektuplarını burada yazdı. Önemli devlet konularını insanlar latrinada konuşabilecek duruma gelmişler. Yanında kalp var ve bir ayak izi var. Ayak izinin anlamı burada bir aşk evinin olduğu söylenir. Yani günümüz söylemiyle Genele. aşk evine geldiğinde kapının üzerindeki resme göre içeriye girersin. Evet. Günümüz toplumun ziyadesiyle kadınlar Efes'te el üstünde tutulan insanlar. Dışlama falan yok. Geldik latrinalara. Ya da diğer söylemiyle Tuvalet. Hiç pis laflar etmezdin. Bugüne bugün kenefler kralıyım. Ne demek o? Temiz konuşacak değilim ya. Efes halkı temizliğine çok önem veriliyor. Aslında latrinalar sosyalleşmek için çok önemli bir yere sahip burada. İnsanlar burada oturuyor, işini yapıyor. Toplantı olduğu zaman latrinaya geldikleri de söylenir. Önemli devlet konularını insanlar latrinada konuşabilecek duruma gelmişler. Latrinaların önemi aslında sosyalleşmek. Temiz su akışını sağlanıyor burada sürekli. Temiz sular sürekli buradan geliyor. Ucunda sünger olan çubuklarla temizliyor. Yanındaki kovaya tekrardan geri koyuyor. Arka tarafta da şimdi bu latrinanın alt taraflarında da gene bir su gider var. Burası da Evet. kanalizasyon. Efesliler bu kanalizasyon sistemine önem veriyor. ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. O dönemde bu tuvalet kültürü o kadar gelişmiş ki, latrina kültürü o kadar gelişmiş bir hal almış ki bunlar mermer. Kış vakitleri normal şartlarda her ne kadar altından sıcak su akıyor olsa da Evet. ister istemez soğuk. Bazı asiller kendi kölelerini yollayıp Tam ben söyleyeceğim. buraya oturtuyorlar. Diyorlar ki ben gelene kadar mermeri ısıt. Evet. Daha sonra o konuları, devlet konularını, ticaret konularını konuşmak istediklerinde Evet. köle kalkıyor ve bizim asil kişimiz Oturuyor. ısınmış o an Mermere mermere oturuyor ve devlet meselelerini konuşuyor. Yani latrinaların da böyle enteresan bazı durumları var. Evet. Yağmur'un bize Göstermiş sunduğu oldu. bir güzellik var. Evet. Ayak konulan yerlerin öyle bir aşınmış olduğunu görüyoruz ki artık burada iz çıkmış. Evet. Ne kadar sık kullanıldığında mermer bir yapının Mermeri eritmiş. Efes halkı latrinaları kullanıyor. Ama sıtma hastalığı yüzünden kullanıyor. Sıtma hastalığı nasıl yayıldı? Hemen anlatalım. Şu andaki Selçuk ilindeki deniz, burası bir liman kenti dedik. Alüvyonel topraklarla dolmaya başlıyor. Menderes Nehri buraya alüvyonel toprakları doldurmaya başlıyor. Evet. Dolan topraklar balçık haline dönüşüyor. Bataklık haline dönüşüyor. Hı hı. Bataklıkta ne olur? Sivrisinek. Sivrisinek. Sivrisinek yayıldığı zaman burada sıtma hastalığı başlıyor. Lysimachos dediğimiz Büyük İskender'in bir komutanı burada sıtma hastalığını görüyor. Ben buna ne yaparım? Ne yaparım deniliyor. Karşı tarafımızda Panayır Dağı var. Panayır Dağı'na Efesler ölülerini gömüyor. Lysimachos kenti yukarıya taşıyor. Sıtma hastalığı bir tık duruyor. Kent 5 sefer yer değiştiriyor. Kimi derler ki, kimileri der ki 3 sefer, kimisi der ki 5 sefer. Bunun bir şeyi yok. Yazılı şeyi yok. Antik şehirlere geldiğimizde genellikle şunları görebiliyoruz. Bu yerde bizim çocukken üç taş dediğimiz oynadığımız bir oyun var. Evet. Onu bilirler zaten bizim kuşaklar, bizim şeyler. Bazı yerlerde de hala çocukların oynadığını gördüm ben bunu. Bu orijinal bir çizim. Evet. Antik dönemden gelme. Yani yakın Şöyle bir zamanda değil. Burada üç taş oyunu oynanan. Ne oluyor peki? Bu sütunlu yolda, geniş yollarda insanlar bu mermerlerin üzerine oturuyor. Birbirleriyle vakit geçiriyorlar. Evet. Vakit geçirirken de bu şekilde yerlere çizmiş oldukları üç taş oyunu gibi benzeri oyunlar oynuyorlar. Evet. Bunu antik şehirleri gezdiğimizde çokça görürüz. Efes'e geldiğinizde böylesi büyük bir şehirde yerlerde bu şekilde isimlerinin baş harflerini karaladıklarını, şekil çizdiklerini bunları görüyoruz. Tabii Evet. o dönemde bunlar antik değil.
O dönemde yaşıyor insanlar. Yani yaşadığı yere Evet. ismini kazıyor, mermerleri yazıyor. Ben böyle mermer yol görünce direkt aklıma Roma'nın 1. İmparatoru Augustus aklıma geliyor. Evet. Çünkü Augustus'un çok meşhur bir sözü var. Diyor ki, kerpiçler içerisinde aldığım Roma'yı mermerler içerisinde bırakıyorum. Evet. Şimdi baktığımızda da zaten her yer mermer içerisinde. Evet. Her yerde mermer bir dizayn görüyoruz. Bu da zaten şehrin ne kadar zengin olduğunu bize gösteriyor. Bu yoldan devam ettiğimizde yerde bir şekil gördük. Evet. Bu şeklin dünya tarihi açısından bir önemi var. Evet. Bu önem nedir? Şimdi Efes'te o yerlerdeki şekillerden bol bol biz buluyoruz. Evet. İnsanlar isimlerinin baş harflerini falan kazıyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla Mermer Cadde'de senin gördüğün ayak izi. Evet, ayak izi. Bir ayak izi ve bir taç. Evet. O taş değil. Kadın figüründe aslında taç giymiş bir kadın figürü var. Evet. Üzerinde. Yanında kalp var Hı hı. ve bir ayak izi var. Ayak izinin anlamı burada bir aşk evinin olduğu söylenir. Yani günümüz söylemiyle Genele. genel ev. Şimdi burası bir liman kenti, defalarca kez söyledik. Hı hı. Bu kaptanların da her limanda bir sevgilisinin olduğu Evet. bir yer burası. Ve sevgilisi burada çalışıyor ve onu bekliyor. O geliyor, sevgilisini görüyor, tekrardan gidiyor. Denizlere açılıyor. Evet, Yani o zaman şunu söylememiz mümkün mü? Dünyadaki ilk reklam Efes'te yapıldı. kesinlikle burası. Elden ele bir broşür olarak dağıtılmadı tabii bu. Çünkü Tabii. papirüsler olsun, o parşömenler olsun çok pahalı Şimdi malzemeler bunları zaten. zaten sen kitap olarak kullanabilirsin. Tabii. Öyle resim çizeyim, Elden ele. sokağa atayım, şunu yapayım falan diye. Çünkü çok meşakkatli bir iş Kesinlikle. ve pahalı da bir iş. Evet. Sen bunu böyle yapamazsın. Papyruslerin, özellikle parşömenlerin boşa kullanılmaması gerektiğine dair ben bir şey duymuştum antik Hı hı. kentlerde. Cezası Tabii, dahi vardı. tabii. O zaman geriye sadece tek bir yol kalıyor. Gerek okuryazarlığı olmayan insanlar için, gerekse bu şehre yabancı olan insanlar için aslında ayak izi bize şunu gösteriyor. Evet. Eğer bu yoldan devam ederseniz aşk evine ulaşırsınız. Evet. O zaman dünyadaki ilk reklam Anadolu'da, Efes'te. Yani burada yapıldı. İşte şu görmüş olduğumuz yol bizi aşk evine ulaştırıyordu. Evet. İzleyicilerimiz için ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi liman şehirlerinin tamamında, ticaretin çok fazla olduğu yerlerde, Roma şehirlerinde bu tarz genel ev, aşk evi dediğimiz yerler çokça karşımıza çıkıyor. Kesinlikle çıkıyor. Ancak şimdi şöyle bir şey var. Dışarıdan gelen bir insan dil bilmeyebilir. Evet. Okuma yazma bilmeyebilir. Evet. Yani bunları bilmeyen insan aşk evlerine girdiğinde şu an yıkıntı halinde olsa dahi bu kirişlerin üzerinin dolu olduğunu düşünelim. Her bir odanın üzerinde de bir resim vardır, bir fresko vardır. Evet. O fresko gelen kişinin ne istediğiyle bağlantılıdır aslında. Hı hı. Yani sen aşk evine geldiğinde nasıl bir şey istiyorsan o kapının üzerindeki resme göre bakarsın ve içeriye girersin. Evet. Bu da o dönemde okuma yazma bilmeyen ya da o yörenin, o bölgenin dilini bilmeyen kişiler için aslında yardımcı olan bir şey. Biz şu an Evet. anlatırken bunu utanarak, sıkılarak anlatıyoruz ama bu Hayır. ne yazık ki döneminin bir gerçeği. O dönemde bunlar çok normal karşılanıyor. Evet. Normal dediysek de böyle tabii alelade olacak şeyler değil. Tabii ki de. Çünkü Roma yasaları çok serttir. Bir kadını aldatmak ya da bir kadın evliyseniz özellikle bir kadını aldatmak çok büyük sonuçlar ortaya çıkartır. Bazı bunun yaptırımları, cezaları vardır. O yüzden sıkı kurallar uygulanmıştır. Ömer kardeşim burasıyla alakalı ufak bir bilgi vermişti. Hemen arkamızda gördüğümüz Celsus Kütüphanesi. Celsus Kütüphanesi'nin altından buraya gizli bir geçit olduğu söylenir. Böyle bir şey rivayet ediliyor. Evet. Yani aslında yakın birbirlerine ama gizli bir geçit olduğu söylenir. Neden? Senin biraz önceki söylemiş olduğun bu aşk evi için işte çok katı kurallar, karısını falan aldatımlara çok büyük cezalar veriliyor. İnsanlar da ben kütüphaneye gidiyorum deyip karılarını kandırıp
Aşağıdaki gizli geçitten bu aşk Aşk evine evine. geldikleri rivayet ediliyor. Ha, Evet. bu geçit bulunamadı tabii ki de. Ama böyle bir geçidin olduğu söylenildi. Ömer kardeşim, Efes deyince zaten bizim aklımıza gelen, özellikle de büyük turist yoğunluğunun en çok olduğu yer Celsus Kütüphanesi takdir edersin ki. Evet. Celsus Kütüphanesi hakkında bize verebileceğin bilgiler nelerdir? Ünlü Celsus, Roma senatörü bu adam. Gaius Julius Celsus olarak bu adama mezar yapılmış. Mezar Evet. yeri için yapılmış. Şimdi içeriye girdiğimiz zaman karşısında hemen bir sarkofaj var. Evet. Onun altında adamın lahdi var zaten. Peki kim yaptırmış bunu? Evet. Oğlu yaptırıyor abi. O da Gaius Julius Aquila Aquila. isminde. Evet. Bu adam bunu yaptırıyor. Diyor ki kardeşim benim babam için yapabileceğim, Kuretler Caddesi'ne gömülmesi için yapabileceğim yegane eser bir kütüphane. Evet. Bu kütüphaneyi yaptırıyor. Daha önce söylemiştik zaten. Evet. Kuretler Caddesi'nde ev sahibi olabilmeniz ya da burada bir mezar sahibi olabilmeniz için yapmanız gereken şey insanlığa faydası olan önemli bir eser yapmak. Kesinlikle. Önemli bir savaşa katılmanız lazım. Önemli bir eser yapmanız lazım. Önemli bir hareket işini yapmanız lazım. Bu senatörlerle de ilgili olabilir. Evet. Yani insanlığın hem zenginliği hem de yapmış olduğu zekice işleri kullanıyorlar buralara gömülürken. Celsus da bunlardan bir tanesi. İçeride 14.000 adet kitabın olduğu söylenir. 14.000 kitap. Bunlar Gotistaları tarafından yakılmıştır. Şehir 2 sefer harabeye dönüyor. Birincisi depremlerde, ikincisi de Got saldırıları esnasında burası yakılıyor. Yakılıyor, yıkılıyor. Zaten kitaplarda parşömen, çatısı ahşap bir yapı. Yakmışlar adamlar. Kadınlar günümüz toplumun ziyadesiyle kadınlar Efes'te el üstünde tutulan insanlar. Celsus Kütüphanesi'ne geldiğimiz zaman önünde 4 tane heykellerden bahsediyor bize. Bu heykellerin teker teker anlamı vardır. Bilgelik, erdem, muhakeme, ilim olarak 4 kadın heykeli bizim karşımıza çıkıyor. Kadınlara Cahiller. mahiyet yüklemek burada aslında Efeslerin genel bir huyu. Evet. Yani kadınlara kesinlikle dışlanmıyorlar. Hatta onlara tanrıça görevlerini vererek bir tanrı ismi altına toplayarak onlara görev veriyor. Dışlama falan yok. İyonyalılar bu topraklara ilk geldikleri zaman Kibele kültürüyle tanıştılar. Biz bunları söyledik. Kibele Bakire'ydi, Artemis Bakire ve daha sonrasından Meryem Ana gelecek buraya. Aziz Yuhanna ile birlikte Efes'in sokaklarında tam buralarda Yuhanna gezdi. İncil'i tamamladı. Paulus'un mektuplarını burada yazdı. İsa annesini en güvendiği arkadaşı Yuhanna'ya bıraktı. Azize Meryem de bakire olarak bizim karşımıza burada çıkıyor. Hadrian kapısında gördüğümüz gibi Celsus Kütüphanesi'nin hemen yanında 3 kapıdan oluşan bir yapı görüyoruz. Üçleme inancı burada da karşımıza çıkıyor. Celsus'un kapısında da çıkar. Hatta İsa'nın son akşam yemeği tablosunda 3 pencere vardır. Burada karşımıza çıkıyor. Yani biz bu kapıları gördüğümüzde üçü dikkat ettiğimizde hem Hristiyanlık dönemi hem
Doğruma. Metafor hem de Hadrian'la alakalı konuştuğum için Hadrian 5 büyük imparatorun üçüncüsüdür. Evet. Biraz da o üçüncü olmasına bir ithaf vardır diye biliyoruz. Değil mi? Evet. Biz bu zamana kadar Ömer Faruk kardeşimle Selçuk'un eski tarihi, su kemerleri, hatta ve hatta Kleopatra'nın bacısından dahi bahsettik. Artık her programda olduğu gibi her güzel şeyin sonuna geliyoruz. Maalesef. Bu yapımda büyük emekleri geçti Ömer Faruk kardeşimin. Büyük araştırmalar yaptı. Kendisine sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, misafirim olduğun için. Aslında çok büyük araştırmalar falan yapmadım. Burada şey yapmayalım. Herkesin kulaktan duyduğu bilgilerle, sağdan soldan duyduğum işlerle yapmaya çalıştık. Efes'ten çıkmıyorum diyebilirim. Ben sürekli Efes'e geliyorum. Buradaki ondan bir parça bilgi, bundan bir parça bilgi. Biraz defter karıştır, biraz kitap karıştır. Onlarla şey yaptım. Çok şey yapmadım yani. Sizler geldiğiniz için daha çok toparladım ben bilgileri. Yani aslında bu program bir nevi fısıltıların tarih kitaplarının Kesinlikle. tozlu sayfalarındaki bilgileri Evet, bize gösterdi. kesinlikle. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer içeriklerin devamı için beni desteklerseniz çok sevinirim. YouTube'un algoritması takdir edersiniz ki gerek takipçiler, gerek beğenme oranı, gerekse yorum oranları olarak çalışıyor. Ve ben sizden bu kanalın büyümesi ve bu tarz hikayelerin devam etmesi için ufak bir yardım istiyorum. Kanalımı beğenir, yorum yapar, abone olur. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.